Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Tatlı biber yani Latince adıyla Capsicum annuum, patlıcangiller yani Solanacea familyasından kırmızı, yeşil, sarı, turuncu, kahverengi, beyaz veya mor renkli tatlı meyveler veren bir biber çeşididir. Meyve dedim çünkü botanik bilimine göre biber bir sebze değil bir meyvedir. Bu arada kimi biber türleri olgunlaşırken renk değiştirse de yeşil rengini olgunlaştığında dahi koruyan çeşitler de bulunmuş. Biber türlerinin biyolojik köken ve özelliklerini bir önceki videoda acı kırmızı biberi anlatırken değinmiştim. Şimdi sıra geldi tatlı biberlere. Biber türleri 16. yüzyıl başında İspanya'ya getirilmiş ve buradan tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Bitkiye biber denmesinin tabii ki bir nedeni var. Kristof Kolomb'un biberi İspanya'ya getirdiği yıllarda biberle akraba bile olmayan karabiber yani Piper nigrum, Hindistan kökenli çok değerli bir baharat olarak tanınıyordu. Ve Avrupa'ya ilk getirildiğinde tadı hala acı olan kırmızı biber de kafası karışık Avrupalılar tarafından biber zannedilmişti. Fakat bu kafa karışıklığına neden olan da Kolomb'un kendisidir. Çünkü güya Hindistan'a ulaşıp Avrupa'ya kısa yoldan karabiber getireceğim derken Amerika'dan kırmızı biberle dönmek yeterince tuhaf bir durum değil mi sizce de? Sözü geçmişken karabiberle ilgili bu kafa karışıklığını ben de yaşadım fakat benimkisi çok daha vahimdi. Orman yürüyüşlerinde rastladığım sarmaşıkların yani Similax excelsa'nın ve Dioscorea communis'in karabiber bitkisi olduğunu sanmıştım. Fakat Dioscorea communis'in ıspanak yemeği gibi pişirilen taze sürgünleri dışında her iki bitkinin de meyvelerinin yenmediğini sonradan öğrendim. Orta Amerika'dan getirilen ilk acı biberler Avrupalıların dilini öyle bir ısırmış olmalı ki onu bu nedenle Yunanca'da ısırmak anlamına gelen kapto sözcüğünden türetilmiş capsicum adını vermiş olmalılar. Biberi karabiberden ayırt edebilmek için de ona çan şeklinde olduğu için çan biberi yani bell pepper demişler. Günümüzde de yeşil renkli olanlar haricindeki tatlı biberlere paprika deniyor. Paprika sözcüğü ise kökeninde karabiber anlamına gelen sırf Hırvat kökenli papar sözcüğünü barındırıyor. Peki o acı biberler nasıl olmuş da tatlı hale gelmiş? Kendi kendine gelmemiş tabii ki. Getirilmiş sevgili bitki dostlarım. Paprika bir rivayete göre Macaristan hala Osmanlı toprakları içinde yer alırken oradaki ilk yetiştiricilerin tesadüfen keşfettikleri tatlı biberleri acı biberlerin üzerine aşılamaları sonucu elde edilmiş. Macarların bu konuda anlattıkları hikayeyi şimdilik videonun sonuna bırakalım. Her ne kadar ihracat lideri Çin olsa da güneş altında olgunlaşarak daha da tatlı hale gelen dünyanın en makbul paprikalarının da Macaristan'da yetiştiği söyleniyor. Gerçekten de tatlı biberlerin iyice tatlı hale gelmesi için zamanından önce hasat edilmemeleri, bol güneş ve sıcak görmeleri şarttır. 19 santigrat altında biberin beyaz çiçeklerini görebilmeniz ise imkansız. Bugün Macar mutfağının vazgeçilmezi olan tatlı kırmızı biber o denli seviliyor ve sahipleniliyor ki Macaristan'da restoranlardaki masalarda tuz ve karabiber ikilisi değil, tuz ve tatlı kırmızı biber ikilisine yer veriliyor. Bu arada Macarlar biberlerin insanları kem gözden ve vampirlerden koruduğuna inanırlar. Bu nedenle tıpkı Romanyalıların kapı ve pencerelerine sarımsak asması gibi onlar da ipe dizdikleri kırmızı biberleri asar. Hamile kadınları ve bebeklerini korumak için biber tohumlarını yastıklarına koyarlarmış. 2020 rakamlarına göre dünya tatlı biber üretimi sıralamasında yılda 34 milyon ton tatlı biber üreten Çin ilk sırada yer alır. Ve dünyanın tatlı biber ihtiyacının neredeyse yarısından fazlasını tek başına karşılar. Türkiye ise 2006 yılında ikinci sırada yer alırken bugün Meksika'nın ardından 3. sırada yer almaktadır. Biberin Capsicum annuum varietas annuum çeşidi olarak isimlendirilen, biz amatörlerin ise genellikle dolma biber ya da dolmalık diye bildiğimiz bu biberleri acı biberlerden ayıran en önemli özellikleri acı tat veren kapsaisin içermemeleridir. Hatta Türkçedeki acı sözcüğünün kökeninde de bu madde yüzünden ağzı yanan Haitililerin bibere verdikleri aji ismi olabilir mi? Bu tabii ki bir tesadüf ama yine de ilginç. Dolmalık biberin acı olabilecek kısımları sadece içinde yer alan ve yenebilen etli beyaz kısımlar ve çekirdekleri olabilir. Ama tabii ki bu acılık kırmızı biberin acılığıyla asla kıyaslanamaz. Biber dolmasını seven ve et yemediğim için onu artık etsiz olarak da pişirebilen biri olarak biberin içinde kalan o lezzetli beyaz kısımları mutlaka dolma harcında kullanırım. Bu beyaz kısmı tohumlardan ayıklayıp ince ince kıydıktan sonra hazırladığınız dolmanın harcına eklemeyi deneyin. Bence sonuç olarak daha lezzetli bir biber dolması elde edeceksiniz. Bitki günlüğümde bazen orta çağdan kalan bir büyü tarifine ya da bazen işte böyle yemek tariflerinde de rastlayabilirsiniz sevgili bitki dostlarım.
Biber dolmasını seviyorsanız aynı tencerede çok farklı lezzetler elde etmek için daha önce kullanmadığınız biber türlerini de dolmalık olarak denemenizi tavsiye ederim. Bana kalırsa biberin tüm çeşitleri dolma olmaya müsaittir. Biberin antioksidan, C ve A vitamini açısından zengin olduğunu önceki videoda söylemiştim ama burada bir de ek olarak kırmızı biberlerin yeşil biberlere göre 2 kat, limon ve portakala göre ise 4 ile 6 kat C vitamini içerdiğini ve kanser önleyici karoten, parakumarik asit ve likopen gibi fitokimyasalları ise 9 kat daha fazla içerdiğini belirteyim. Kahvaltıda benim gibi kırmızı elma yiyemeyenler kırmızı tatlı biber tüketmeyi unutmamalı. Gelelim paprikanın nasıl Macarlı olduğunun kısa öyküsüne. Osmanlı donanmasının Akdeniz'de haraca bağladığı İspanyol, Sicilyalı veya Portekizli tüccarların gemilerinden birinde keşfedilen biber tohumları günün birinde Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa'nın eline geçmiş. Mehmet Paşa da bu tohumları Budapeşte'nin 1541'den 1686'ya kadarki Osmanlı himayesindeki adı olan Budin'deki köşkünün bahçesine ektirmiş. Paşa'nın köşküne su taşıyan hizmetkarlardan biri olan İlona isimli bir Macar kızı bu kırmızı renkli meyveleri fark edip bazılarını aşırıvermiş. Sonrasını zaten biliyorsunuz. 1683'te başarısızlıkla sonuçlanan 2. Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı'nın güçten kesildiğini ikna olan Haçlı ordusu 1686'da Budun'u geri almış. Böylece Osmanlılar Macar topraklarından bir daha geri dönmemek üzere ayrılırken paprika biberleri de sevip alıştıkları Macar topraklarına yetişmeye devam etmişler.